Baba bir tane, çocukları 12 tane, her birinin 30 tane kızı var. Kimi beyaz, kimi kara, iki ayrı görünümü olan kızlar. Ölümsüz oldukları halde hepsi ölür. Nedir bu? Babayı koca bir tam yıl, 12 çocuğu ayları, her birinin 30 kızını günleri, beyaz ve kara ise gündüz ve gece olarak düşündüğünde bu kusursuz döngünün cevabı tam olarak budur. Ve az önce zihnini kurcalayan bu labirent, Lindoslu Cleobulus'un mirası. Bugün bu fikir yolculuğunda sadece kelimelerle zeka oyunları oynayan birini değil, insan zihninin aşırılıklarına karşı ölçü fikrini bir kalkan olarak kullanmış bir bilgeyi inceliyoruz. Yıl evet ama o bu bilmeceyi milattan önce 6. yüzyılda kurguladığında amacı sadece insanları eğlendirmek değildi herhalde. Yani Kleobulos'un bu zihinsel labirentleri inşa etmesinin altında çok daha büyük bir dert yatıyor olmalı. Kesinlikle yatıyor. Çoğu insan onu sadece şey olarak etiketleyip geçiyor, hani şu bilmeceler soran adam. Ancak arka plana baktığımızda bu adamın hayat felsefesinin bugün modern dünyada tükenmişlik sendromuyla, uçlarda yaşamakla ve bitmeyen bir denge arayışıyla boğuşan senin için bile doğrudan bir reçete sunduğunu görüyoruz. Söylesene, Evagoras'ın oğlu Lindoslu Kleobulos'u o dönemin diğer düşünürlerinden ayıran, ona bu tuhaf üslubu kazandıran o ilk mekanizma neydi? O mekanizmayı anlamak için biraz haritaya ve aslında onun genetik mirasına bakmamız şart. Şu an Rodos adasındaki Lindos kentindeyiz. Tarihsel aktarımlar, Kleobulos'un soyunun ta Herakles'e kadar dayandığını, efsanevi bir fiziksel gücü ve güzelliği olduğunu söyler. O zaman karşımızda sadece masa başında oturan bir düşünür yok, oldukça gösterişli bir figür var. Gösterişli ve efsanevi bir kan bağına sahip. Ama onu asıl farklı kılan şey, bu fiziksel veya genetik mirasa yaslanıp kalmaması. Yönünü kendi içine değil, güneye, denizin ötesine, Mısır'a çevirmiş olması. Mısır mı? O dönem için oldukça radikal bir kültürel sıçrama bu. Kesinlikle radikal. Mısır felsefesiyle ve o meşhur gizemciliğiyle çok yakından ilgileniyor. Hatta ülkesine döndüğünde Danaos'un Lindos'ta kurduğu meşhur Athena tapınağını yeniliyor. Bak bu çok sembolik bir hamledir aslında. Neden sembolik olsun ki? Yani siyasi bir liderin veya saygın bir ismin bir tapınağı restore etmesi o dönem için sıradan bir halkla ilişkiler çalışması olamaz mı? Sadece bir inşaat projesi değil bu, inan bana. Mısır felsefesi dediğimiz şey, o dönem Yunanlılar için sonsuzluğun, değişmezliğin ve sırlara dayalı kadim bir bilgeliğin sembolüydü. Mısır rahipleri bilgiyi öyle ulu orta dağıtmaz, onu sembollerin, ritüellerin ve mimarinin içine gizlerdi. Yani şifreliyorlardı bilgiyi. Tam olarak. Kleobulus'un Athena tapınağını yenilemesi, o kadim bilgeliğin kalıcılığını kendi kültürüne taşıma çabasıdır. Yani Mısır'da gördüğü o derin ve gizemli yapıyı aslında kendi zihinsel üretimine de entegre etti. Taştan bir tapınak inşa etmekle Kelimelerden bir bilmece inşa etmek onun zihninde aynı amaca hizmet ediyordu diyorsun. Kalıcılık ve gizem. Çok mantıklı. Bu felsefe sadece meydanlarda, tapınaklarda mı kalıyordu yoksa evinin içine de sızmış mıydı? Çünkü bu bilmece takıntısının sadece ona özgü bir hobi olmadığını, kızı Kleobuline'ye de geçtiğini görüyoruz. sızmak ne kelime, evlerinin içi tam bir entelektüel fırın gibiydi diyebiliriz. Kızı Kleobuline babasının izinden giderek heksametre ölçüsüyle bilmeceler yazan, antik dünyanın en istisnai kadın figürlerinden biri haline geldi. Düşünsene, Kleobulos'un kendisi tam 3000 dizelik şarkılar ve bilmeceler kaleme almış. Bu evde öyle sıradan akşam sohbetleri yapılmıyordu. Heksametre ölçüsüyle bilmece yazmak dedin. Bu kulağa sadece teknik bir şiir detayı gibi gelebilir ama aslında meselenin boyutunu çok değiştiriyor değil mi? Heksametre dediğimiz şey sonuçta Homeros'un İlyadasını ve Odiseyasını yazdığı o devasa karmaşık ritim yapısı. Çok doğru bir yere parmak bastın, evet. Yani bu aile akşam yemeğine oturup sadece birbirlerine tekerleme sormuyor, kendi bulmacalarını çağın en yüksek ve en prestijli edebi formuyla besteliyorlar. Harika bir tespit. Bilmecenin o halk arasındaki eğlencelik formunu alıp onu aristokratik ve yüksek felsefi bir sanat eserine dönüştürüyorlar aslında. Kleobullini'nin o dönemde, yani milattan önceki bir dünyada Homeros'un vezniyle eserler verip babasıyla aynı zihinsel ringe çıkması muazzam bir olay.
Bu aileyi bir tür entelektüel bulmaca atölyesi olarak hayal ediyorum. Evet, çok havalı. Ama hakikati neden ille de bir labirentin sonuna koyma ihtiyacı hissediyorlar? Bu bana biraz, nasıl desem, biraz seçkincilik, biraz da bilgiyi bir tür zeka testinin ardına saklama kibri gibi geliyor. Gerçeği neden dümdüz, herkesin anlayacağı bir dille söylemiyorlar? Seçkincilik gibi görünebilir, haklısın, ama altında yatan psikolojik mekanizma çok daha farklı. Hakikati düz, pürüzsüz bir cümleyle verdiğinde insan zihni o bilgiyi zahmetsizce alır ama aynı hızla da tüketip unutur. Kolay kazanılan kolay kaybedilir misali. Zihin pasif kalır o durumda. Oysa bir bilmece zihni aktif olarak çalışmaya, hatta terlemeye zorlar. Kleobulus ve kızı bilgiyi saklamak için değil, bilginin değerini arttırmak için onu şifreliyordu. Çünkü bir bulmacanın katmanlarını çözerek kendi kendine ulaştığın o gerçek, artık ezberlediğin bir cümle olmaktan çıkar, doğrudan senin bir parçan olur. Yani şifreyi çözerken harcadığın emek o bilgiyi hafızana mühürlüyor. Aynen öyle. Mısır gizemciliğinden öğrendikleri şey tam da buydu aslında. Bilgi sadece ona ulaşmak için zihinsel bedel ödeyenlere hizmet eder. Unutulurken günlerce kafanı kurcalayan o bilmecenin cevabı yıllarca seninle kalır. Kleobulos'un o devasa üretiminden, 3000 dizilik eserlerinden bahsettin az önce. Bu kadar çok üreten, zihni sürekli çalışan bir figürün isminin etrafında efsanelerin birikmesi ve bir takım edebi eserlerin ona mal edilmesi de kaçınılmaz oluyor sanırım. Özellikle de edebiyat tarihinin o meşhur bir o kadar da tuhaf tartışmasını düşünürsek, hani şu Kral Midas'ın epigramı meselesi. Edebiyat tarihinin en ilginç mülkiyet tartışmalarından biridir bu. Frigya kralı Midas'ın mezarı için yazıldığı söylenen meşhur bir epigram, yani mezar yazıtı vardır. Ve bu yazıt genelde Kleobulos'a atfedilir. İmgelemi o kadar kuvvetli, o kadar görseldir ki dinlerken gözünde canlanmaması imkansızdır. Şiirde mezarın üzerinde duran bronz bir bakire heykelinden bahsedilir. O bakire figürü şöyle seslenir, der ki: "Sular aktıkça, ulu ağaçlar yeşerdikçe, güneş doğup parlakça ve ay ışık saçtıkça, ben burada bu ağlayan mezarın üzerinde durup, Midas'ın burada gömülü olduğunu yoldan geçenlere hep haber vereceğim." Vay canına! Suyun akışı, güneşin doğuşu gibi doğanın o bitmek bilmeyen evrensel döngüsüyle bronz bir heykelin kederli, hareketsiz ve sessiz bekleyişi. İnsanın fani doğasıyla evrenin sonsuzluğu arasındaki tezat ancak bu kadar keskin bir şekilde anlatılabilirdi. Epigram gerçekten kusursuz. Ama sorun nerede? Neden tartışmalı bu? Sorun bizzat zamanın kendisinde, yani kronolojide. Bu şiirin Kleobulos'a ait olduğu bilgisi antik dönem yazarları arasında çok popüler olsa da tarihsel gerçeklik buna maalesef izin vermiyor. Çünkü tarihsel kayıtlara ve zaman çizelgesine göre Kral Midas ondan çok sonra yaşamış bir figür. Yani Kleobulus'un geleceği görüp yazması lazım ki bu imkansız. Kesinlikle zamanın akışı, Kleobulos'un kalkıp gelecekte ölecek olan bir kralın mezarına yazı yazmasına olanak tanımıyor. Üstelik karmaşa bununla da bitmiyor. Daha ne olabilir ki? Bazı antik dönem yazarları bu epigramın aslında Kleobulus'a değil doğrudan Homeros'a ait olduğunu iddia etmiştir. Ki Homeros dersen kronolojik uyumsuzluk çok daha devasa bir boyuta ulaşır. İşte antik dünyanın bu refleksini anlamakta hep zorlanıyorum. Elimde bir kitap var, tarihler tutmuyor. Midas ondan çok sonra yaşamış, bu bariz bir şekilde ortada. Buna rağmen insanlar neden anonim kalabilecek harika bir şiiri ille de Kleobulus gibi, Homeros gibi dev isimlerin üzerine yapıştırma, onlara mal etme ihtiyacı hissediyor? Telif hakkının olmadığı bir dünyada bu sahtecilik mekanizması tam olarak neye hizmet ediyordu? Otorite inşasına hizmet ediyordu, çok net. Bir eserin gücü ve felsefesi bazen o kadar sarsıcı olur ki, toplum o sözlerin sıradan bir fani tarafından yazılabileceğini kabullenmek istemez. Hani anonim biri yazmış olamaz, o kadar iyi ki bu kesin Homeros'tur falan diyorlar. O sözün tarih boyunca yankılanabilmesi için onu taşıyabilecek geniş omuzlara, toplumsal hafızada efsaneleşmiş bir markaya ihtiyacı vardır.
Bir metnin altına Kleobulus'un ya da Homeros'un imzasını attığında o metne anında bir kutsallık, bir dokunulmazlık kazandırırsın. İnsanlığın büyük isimlere büyük sözler yakıştırma arzusu aslında eserin hak ettiği saygıyı garanti altına alma çabasıdır. Aslında düşününce bugün sosyal medyada gördüğümüz durumdan çok da farklı değil bu. İnternette karşılaştığın kimin yazdığı belli olmayan, her havalı kişisel gelişim aforizmasının sonuna Einstein'ın, Mevlana'nın veya Tesla'nın adının yazılması gibi bir şey bu. Çok benzer bir psikoloji. İnsanlar fikirlerin kendi başlarına ayakta durabileceğine inanmıyor, o fikre onaylanmış bir mavi tik arıyorlar resmen. Antik dönemin mavi tiki de Kleobulos'un ismiydi anlaşılan. Çok isabetli bir analoji oldu bu. Neyse ki, başkalarına ait olup olmadığı bu kadar tartışmalı olan mezar yazıtlarını bir kenara bıraktığımızda, Kleobulos'un bizzat kendisine ait olduğu şüphe götürmeyen, taş gibi sağlam duran temel bir öğretisi var. Bütün o bilmecelerin, Mısır felsefesinin ve siyasi hayatının tam merkezinde atan kalp. Ölçü. Evet, felsefesinin zirvesi, en ünlü sözü, en iyi şey ölçü. Fakat bu kaynakları deşerken beni en çok düşündüren kısım burası oldu biliyor musun? Ölçü kelimesi günümüz dünyasında o kadar kötü bir şöhrete sahip ki sanki ölçülü olmak heyecansız, sıkıcı, her şeyin ortalamasını yaşamak, risk almamak ve renksiz bir hayata hapsolmakmış gibi pazarlanıyor bugün. Onun bahsettiği bu kavramı her zaman bir enstrüman teline benzetiyorum. Bir enstrüman teline mi? Neden böyle bir şeye benzetiyorsun? Onu biraz daha açsana. Şöyle düşün, bir gitar ya da lir telini gözünün önüne getir. Eğer o teli çok fazla sıkarsan, yaratacağın o muazzam gerilim yüzünden en ufak bir dokunuşta tel kopar. Bu aşırılıktır. Ancak teli çok gevşek bırakırsan, aman risk almayayım tel kopmasın dersen, bu sefer de hiçbir ses çıkmaz, enstrüman işlevini yitirir ve tembelliğe düşer. Yani sessizliğe mahkum olur. Kleobulos'un dediği şey, o telin hiçbir ses çıkarmayan sıkıcı ortalaması değildir bence. Tam tersine, doğru notayı, o mükemmel tınıyı ve rezonansı yakalayabilmek için gereken kusursuz gerilimi bulmaktır. Ölçü, potansiyelin en üst düzeyde kullanıldığı o bıçak sırtı noktadır. Yaptığım bu analoji, antik bilincin tam merkezine işaret ediyor biliyor musun? Çünkü antik Yunan'da ölçü, statik bir duruş değil, son derece dinamik bir denge eylemidir. Felsefe tarihinin bu zincirine baktığımızda, Kleobulos'un bu sözünün boşlukta yankılanmadığını görüyoruz. Bir fikirsel akrabalık var işin içinde. Tam olarak, hatırlarsan, Solon'un o meşhur aşırı gitme özdeyişi vardır. Kleobulos'un ölçü felsefesi, Solon'un öğretisiyle doğrudan bir fikirsel süreklilik taşır. Bu bilgeler, birbirlerinden kilometrelerce uzakta da yaşasalar, insan doğasının o senin deyiminle tel koparma eğilimine karşı aynı evrensel stratejiyi arıyorlardı. Peki bu stratejiyi gökyüzünden indirip yeryüzüne, günlük pratiğe nasıl döküyordu? Sadece büyük laflar edip tapınaklarda veya saraylarda yankılanan teoriler kurmadığını biliyoruz sonuçta. Hayatın çok sıradan, çok insani alanlarına dair de spesifik tavsiyeleri var değil mi? Mesela duygularımızı nasıl yöneteceğimiz konusunda. Evet, Kleobulos ölçü kavramını mikroskobik düzeyde insan psikolojisine uyguluyor adeta. Diyor ki, mutluyken gururlanma, çaresizken küçülme, talihin değişmelerine cesaretle katlan. Dikkat edersen, insanın en savunmasız olduğu o iki ekstrem ucu hedef alıyor burada. Zirve ve dip. Çünkü insanın o gitar telini koparmaya en meyilli olduğu anlar tam da bunlar. Çok mutlu olduğunda gelen o kibir zehri ve yenildiğinde hissettiğin o devasa eziklik hissi. İkisi de insanı kör ediyor. Talihin döngüsel olduğunu Mısır tapınaklarında veya doğanın kendisinde çok iyi gözlemlemişti. Sosyal ilişkilere dair tavsiyeleri de aynı denge mekaniğiyle çalışır bu arada. Dosta iyilik et, düşmanı da dost kıl diyerek intikam ve kin gütmenin getireceği o yıkıcı aşırılıktan kaçınmayı öğütler. Ancak sosyal hayata dair en çarpıcı ve pragmatik tavsiyelerinden biri evlilik üzerinedir. Burada Pittakos'un öğretisiyle çok net bir tematik paralellik kurar ve kendi benzerinle evlen der. Nedenini de son derece acımasız ve gerçekçi bir sosyal analizle açıklar aslında. Kendinden yüksek biriyle evlenirsen, kayınların efendin olur.
Ya evet, bu cümlenin altındaki mekanizmayı biraz deşelim bence. Bugün kendi benzerinle evlen lafı sadece kültürel bir uyum, ne bileyim aynı dizileri izlemek falan gibi bir tavsiye gibi duyuluyor. Ama antik Yunan dünyasında bu çok ciddi bir güç dinamiği, değil mi? Yani sıradan bir adamın çok zengin veya aristokrat bir aileden kadınla evlenmesi demek, devasa bir çeyizle ve politik bir ağırlıkla başa çıkması demek. Antik dünyada evlilikler aşk üzerine değil, ittifaklar ve servet transferleri üzerine kuruluyordu. Eğer kendi statünden, kendi ölçünden çok daha yukarıda bir aileyle masaya oturursan, o andan itibaren o ailenin siyasi nüfuzu, ekonomik gücü ve beklentileri senin hayatını yönetmeye başlar. Bir nevi iplerini onlara teslim etmiş oluyorsun. Kendi evinde, kendi hayatında bağımsız bir birey olmaktan çıkar, o ailenin bir uzantısı, bir tebaası haline gelirsin. Kleobulos'un teşhis ettiği şey, statü farkının yaratacağı bu dengesizliğin evlilik bağının nasıl görünmez bir köleliğe dönüştürdüğü gerçeğidir. Kendi hayatının kontrolünü güç dengesizliği yüzünden başkasına devretmek. Ölçünün tamamen kaybolduğu nokta gerçekten de bu. Toplumsal denge demişken beni en çok şaşırtan tutumu eğitim konusundaki o radikal vizyonu oldu. Milattan önce yaşamış, eril bir kültürün içinden gelen bir düşünürden bahsettiğimizi aklımızdan çıkarmamak gerek burada. Kleobulos, sadece erkek çocukların değil, genç kızların da aktif bir şekilde eğitilmesi gerektiğini savunuyordu. O dönem için devrim niteliğinde bir düşünce. Kesinlikle. Kızı Kleopuline'nin o yüksek entelektüel düzeye, heksametre ile şiirler yazacak seviyeye ulaşması asla bir tesadüf değildi yani. O, babasının ölçü felsefesinin kanlı canlı bir kanıtıydı aslında. Toplumun sadece bir yarısını, sadece erkeklere eğitip diğer yarısını zifiri bir bilgisizlikte bırakmayı, toplumsal dengenin ve ölçünün en büyük ihlali olarak görüyordu. Toplumsal aklın telini kasten gevşek bırakmak gibi bir şey bu. Çok doğru bir yaklaşım. Zaten onun bilgiye yaklaşımında inanılmaz bir alçak gönüllülük de var. Konuşmaktan çok dinlemeye, bilgisizlikten çok öğrenmeye heves etmeyi öğütlüyor sürekli. Sürekli bir zihinsel uyanıklık hali talep ediyor insandan. İşte tam da o zihinsel uyanıklık haliyle ilgili okuduğum bir rutini var ki, günümüzün o popüler kişisel gelişim trendlerine binlerce yıl öncesinden atılmış bir tokat gibi resmen. Bunu senle ve bizi dinleyen herkesle paylaşmak için sabırsızlanıyordum doğrusu. Kleobulos diyor ki, evden çıkarken ne yapacağını düşünmeli, eve dönünce de ne yaptığını. Çok basit duruyor ama muazzam bir zihinsel muhasebe pratiği bu. Düşünsene, şimdi bizi dinlerken sabah evden çıkış rutinini düşün. O kapı eşiğinde durduğunda genelde zihnimiz kaostadır değil mi? Trafik, yetişilecek bir toplantı, faturalar, bir sürü gürültü. Kleobulos o fiziksel eşiği zihinsel bir eşiğe dönüştürmeyi teklif ediyor. Kapıdan çıkarken o günkü niyetini, kendi ölçünü belirlediğin yer orası. Ben bugün ne yapacağım? Ve akşam o eşikten yorgun argın içeri girerken, kimse seni görmezken kendi kendine dürüstçe sorduğun o soru var ya. Bugün ben gerçekten ne yaptım sorusu. Evet. Bugün ben gerçekten ne yaptım? Sabahki niyetime sadık kalabildim mi yoksa aşırılıklara mı savruldum? Modern psikolojinin, Silikon Vadisi'nin bugün bize farkındalık veya mindfulness adıyla milyarlarca dolarlık bir sektöre dönüştürüp sattığı şeyin milattan önceki en saf, en bedava hali değil bu sence de? Hayatı otomatik pilottan çıkarıp kendi eylemlerinin direksiyonuna geçmek. Kesinlikle öyle, harika bir yere bağladın. Ve Kleobulos için bu tartma eylemi sadece evinin içinde bireysel iç huzuru bulup köşeye çekilmek anlamına gelmiyordu. Gerçek bilgelik, savunduğun o dengeyi dış dünyanın kaosuyla çarpıştığı anlarda, yani siyasi krizlerde de koruyabilmektir. Çünkü siyaset bu dengenin en çok test edildiği yer. Tabii ki. Siyaset, güç tutkusunun, aşırılıkların ve kibrin en kontrolsüz, en vahşi yaşandığı arenadır. Kleobulos'un ölçüsünün asıl sınavı da burada başlıyor işte. Solon'a yazdığı o tarihi mektup var ya, bu anlamda felsefenin eyleme dönüştüğü en kritik belgedir. Solon'un Atina'da, Peisistratos'un tiranlığı altında çok zor ve karanlık günler geçirdiği o dönem. Önce şunu netleştirelim istersen, bir sokak Atinalısı için Peisistratos'un tiranlığı tam olarak ne ifade ediyordu? Neden bu kadar tehlikeli bir durumdu bu?
Antik Yunan'da tiranlık bugün anladığımızdan biraz daha spesifik bir güç gaspıydı. Pisistratos gücü anayasal sınırları aşarak, yasaları askıya alarak zorla ele geçirmişti. Genelde bu tür yönetimler halka popülist vaatlerde bulunarak başlar ama hızla baskıcı, kimsenin can ve mal güvenliğinin olmadığı, her an sürgüne gönderilebileceğin karanlık bir rejime dönüşür. Devletin ölçüsü tamamen kaybolmuştur yani. Bütünüyle, hukuksuzluğun ve tek adamlığın o aşırı geriliminde Solon gibi yasaları yazan saygın bir bilgenin hayatı oldukça ciddi bir tehdit altındaydı. Yasaların kurucusu yasa tanımaz bir gücün hedefinde kalıyor. Peki bu yangının ortasında ta uzaktaki Kilobulus nasıl bir adım atıyor? Solon'a bir mektup gönderiyor ve onu Atina'daki bu siyasi yangının ortasından çekip almayı, kurtarmayı teklif ediyor. Onu nereye davet ediyor biliyor musun? Kendi yanına herhalde. Evet, Peisistratos'un tiranlığından uzak, halkın demokratik bir yönetimle huzur bulduğu, adaletin hüküm sürdüğü kendi ülkesine, Lindos'a. Kleobulos'un öğütleri arasındaki o "dosta iyilik et, düşmanı dost kıl" felsefesinin sadece tatlı bir öğüt olmadığını tam olarak burada anlıyoruz işte. Siyasi bir ölüm kalım krizinde devasa bir tiranı karşısına alma pahasına dostuna güvenli ve demokratik bir sığınak sunarak bilgeliğini eyleme geçiriyor. Vay be! Bence Kleobulos'u soğudan bir filozoftan büyük bir lidere dönüştüren şey tam olarak bu eylem. Bilgelik dediğimiz şeyin bir zeytin ağacının gölgesinde oturup afili heksametre dizeleri sarf etmek olmadığını kanıtlıyor bize. Teorik, soğuk bir kavram gibi duran ölçü, gerektiğinde baskı altındaki bir dosta Lindos gibi somut, güvenli bir liman sunabilmek cesaretiyle örtüşüyor. Fikirler eyleme dönüşmediği sürece sadece kelime yığınıdır sonuçta. O, fikrini taştan ve topraktan bir gerçeğe dönüştürdü. Ve yaşamı boyunca gösterdiği bu tutarlı eylem hali, halkı tarafından çok sevilmesini sağladı. Hayatının sonuna kadar Lindos'u o ölçülü dengede tutmayı başardı. 70 yaşında hayata veda ettiğinde, ardında sadece kafa karıştırıcı bilmeceler değil, hukukun ve huzurun işlediği bir kent bıraktı. Mezar taşındaki o dokunaklı kitabe, kentin ona duyduğu minnetin, bıraktığı o kalıcı izin en güzel şahididir. Şöyle yazar: "Deniziyle gururlu şu Lindos ülkesi, bilgi Kleobulos'un ölümüne ağlıyor." Deniziyle gururlu Lindos. Denizin o doğası gereği çalkantılı, fırtınalı, sınırları aşmaya meyilli yapısına inat, dengeli, ölçülü ve dingin bir bilgenin ardından tutulan devasa bir yas bu aslında. Kleobulos'un Mısır'da öğrendiklerinde, kızını yetiştirme biçiminde, o 3000 dizelik eserlerinde ve Atina'daki siyasi krizde dostuna uzattığı elde hep aynı arayışı, hep o gitar telindeki kusursuz tınıyı duyma çabasını gördük bugün. Şunu da aklımızdan çıkarmamalıyız bence. Solon'un o keskin aşırı gitme uyarısıyla tohumlanan, Kleobolos'un ölçü felsefesiyle şekillenip olgunlaşan bu bilgelik ve düşünce zinciri, burada Lindos'ta son bulmuyor. Felsefe tarihinin temelini oluşturan bu birinci kitaptaki düşünce mirası, önümüzdeki yolculuklarda çok daha farklı yönlere evrilecek. Periandros, Anakarsis, Epimenides ve Ferekeides gibi isimlerle birlikte insan doğasının ve antik zihnin o karanlık, çetrefilli labirentlerinde çok daha derin, bazen de çok daha tehlikeli yollara sapacağız. Antik çağın düşünsel gerilimi asıl şimdi başlıyor diyebiliriz. Her yeni ismin ardında insan aklının yeni, keşfedilmemiş bir köşesini aydınlatıyoruz aslında. Ama bugün deniziyle gururlu Lindos'ta Kleobulus'un mezarının boşucunda durup o sonsuz denge fikrini ve hayatımızın tellerini ne kadar gerdiğimizi düşünme vakti. O bilgiyi sıradanlaştırmamak için bütün yaşamını devasa bir bilmece olarak kurgulamış, ölçü kavramını ise o bilmecenin yegane parlayan cevabı olarak kendi merkezine koymuştu. Peki, eğer sen bugün sabah evden çıkarken kendi hayatının en temel kuralını bir bilmece olarak yazmak zorunda kalsaydın, bunun cevabı gerçekten ne olurdu? Bir okur, bir kare yaşayan kütüphane. Fikirler burada ölmez.